Merhaba, ben Gökrem Tekir'in sanal asistanıyım. Bu videoda sizlere Çevik Proje Yönetim Ofisi'nin ne olduğunu, klasik proje yönetim ofislerinden hangi yönleriyle ayrıldığını, çevik organizasyonlarda nasıl konumlandığını ve çevik takımlardan gelen verilerin proje yönetim ofisi raporlamasına nasıl entegre edildiğini anlatacağım. Ancak daha en başta çok önemli bir noktayı netleştirmek istiyorum. Bu video, klasik proje yönetim ofislerini eleştirmek ya da geçersiz ilan etmek için değil, farklı durumlarda farklı yaklaşımların neden gerekli olduğunu doğru şekilde ayırt etmek için hazırlandı. Günümüzde birçok şirket çevik dönüşüm sürecine giriyor. Ancak bu durum her şirketin ya da her projenin çevik yaklaşıma uygun olduğu anlamına gelmez. Bazı sektörler, regülasyonlar, güvenlik gereksinimleri ve operasyonel riskler nedeniyle öngörücü yani plan odaklı ve yüksek kontrol içeren yaklaşımlara ihtiyaç duyar. Bu tür yapılarda klasik proje yönetim ofisi bir tercih değil, çoğu zaman bir zorunluluktur. Yani bir kurum klasik yaklaşımı keyfinden değil, işinin doğası gereği kullanıyor olabilir ve bu durum o şirketin geri kaldığı veya demode olduğu anlamına gelmez. Bu noktayı netleştirdikten sonra Çevik Proje Yönetim Ofisi'nin ne olduğuna bakalım. Çevik Proje Yönetim Ofisi, şirketin yaptığı projeler çevik yaklaşıma uygunsa ve belirsizlik seviyesi yüksek olmakla beraber deneme yanılma tekniğinin ucuz olduğu projelerde devreye girebilecek bir modeldir. Bu ofis türü, klasik proje yönetim ofisinin yerine geçmek zorunda değildir. Aksine, uygun projelerde çevik prensiplerin etkin şekilde uygulanmasını sağlayarak değerin daha erken aşamalarda ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Çevik Proje Yönetim Ofisi, klasik proje yönetim ofisinin aksine süreçleri ağırlaştırmayı hedeflemez. Ancak bu, sürecin tamamen ortadan kaldırıldığı anlamına da gelmez. Buradaki temel fark, sürecin amacı ve uygulama biçimidir. Çevik yaklaşımda süreçler ekipleri kontrol etmek için değil, ekiplerin değer üretmesini kolaylaştırmak için vardır. Bu nedenle çevik yaklaşımı benimseyen bir ofis, yalnızca gerçekten gerekli olan süreçleri korur ve geri kalan her şeyi yalınlaştırır. Klasik proje yönetim ofisi ile çevik proje yönetim ofisi arasındaki en temel farklardan biri kontrolün nasıl ele alındığıdır. Geleneksel yapılarda kontrol, planlara uyum, kapsam disiplininin korunması ve risklerin önceden tanımlanması üzerine kuruludur. Bu yaklaşım özellikle büyük ölçekli, regülasyona tabi ve düşük toleranslı yani değişiklik isteği maliyetinin yüksek olduğu projelerde son derece doğrudur ve gereklidir. Çevik Proje Yönetim Ofisi'nde ise kontrol, doğrudan yönlendirme ve onay mekanizmalarıyla değil, şeffaflık, geri bildirim döngüleri ve veriye dayalı görünürlükle sağlanır. Burada ofis, ekiplerin önündeki engelleri kaldıran, doğru ölçümleri görünür kılan ve karar alma süreçlerini destekleyen bir yapı olarak konumlanır. Yani bir denetleyici değil, daha çok bir kolaylaştırıcı rol üstlenir. Peki çevik ölçümler proje yönetim ofisi raporlamasına nasıl entegre edilir? Çevik takımlar sprint bazlı çalıştığı için veri akışı daha sık ve daha dinamiktir. Velocity, burn down chart, cycle time ve throughput gibi metrikler, ekip performansını anlamak ve organizasyon genelinde görünürlük sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. Burada önemli olan nokta, bu metriklerin ekipleri baskılamak için değil, sistemi iyileştirmek için kullanılmasıdır. Çevik Proje Yönetim Ofisi bu verileri toplayarak sprint performanslarını izler, hangi ekiplerin destek ihtiyacı olduğunu belirler ve sistemsel sorunları görünür hale getirir. Ancak bu yaklaşım yalnızca çevik çalışma modelinin gerçekten uygulandığı ve anlamlı olduğu ortamlarda değer üretir. Çevik ekipler zaman içinde bu kavramları bir performans göstergesi gibi algılayabilmekte ve aslında çevik araçları zamanla amaca dönüştürmektedir. Halbuki çevik yaklaşımdaki tek bir performans göstergesi vardır, o da ürettiğiniz değerin kendisidir. Çevik Proje Yönetim Ofisi'nin başarıyla çalışabilmesi için kritik bir diğer faktör, kendi kendini organize eden ekiplerle kurduğu dengeli ilişkidir. Çevik takımlar yüksek otonomiye sahiptir. Ancak bu sınırsızlık anlamına gelmez. Ofis bu otonomiyi korurken aynı zamanda organizasyonel hizalamayı sağlar, önceliklerin netleşmesine yardımcı olur ve ürün sahiplerinin doğru kararlar almasını destekler.
Burada tekrar altını çizmek gerekir. Çevik Proje Yönetim Ofisi her şirket için evrensel bir çözüm değildir. Eğer şirketin projeleri yüksek regülasyon, düşük tolerans ve katı teslimat gereksinimleri içeriyorsa, klasik proje yönetim ofisi hala en doğru ve en güvenli yaklaşımdır. Çevik yaklaşım ancak belirsizliğin yüksek olduğu, neyle karşılaşılacağının bilinmediği ve ekip içinde öğrenmenin ve değişen şartlara hızlı uyum sağlamanın kritik olduğu projelerde anlam kazanır. Sonuç olarak Çevik Proje Yönetim Ofisi, klasik proje yönetim ofisinin karşıtı değil, onun bir uzantısıdır. Modern organizasyonlar tek bir yaklaşımı dogmatik şekilde benimsemek yerine proje türlerine göre farklı yönetim modellerini birlikte kullanabilmelidir. Bu videoda amacım çevik yaklaşımı yüceltmek değil, hangi durumda hangi yaklaşımın neden daha uygun olduğunu netleştirmektir. Bir sonraki videoda proje yönetim ofisinin geleceğini şekillendiren yapay zeka uygulamalarını ele alacağız. Yapay zekanın ofis süreçlerini nasıl dönüştürdüğünü ve proje yönetim ofisi rollerini nasıl yeniden tanımladığını birlikte inceleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.